en keskin aynayı bıçak gibi olanı almış. Sapına da o bezleri falan sarmış, yastık kılıflarını. Bu dışarı çıkıyor, agevuk ediyoruz. Kesiyorsunuz, şuto uçu diye vuruyorsunuz. Bir de burnuna vurdum. Çekip kasıklarına diz atınca mı diye geldi bu. Tam çenesine yumruk atıyorum. Hollandalı gümrük muhafaza memuru tuttu. Dedi öldüreceksin dedi. Genelkurmay'ın programlı ve NATO'nun programlı tatbikatları oluyor ya. Onları böyle seneye serpiştiriyorlar. İşte NATO'nun askerleri, bizim askerler veya yalnız SAT'lar gidiyor, operasyon yapıyor, görevi alıyorlar bizi. Ankara'ya çağırdılar bizi, SAT timine. SAT Bravo timini. Ekip gittik Ankara'ya. Tahtada büyük bir pano. İşte nükleer başlıkların resimleri, nereden kaçırılmış olabilecekleri falan. Ama bu işi organize eden bir Tuğgeneral dedi ki işte burada İncirlik üssü var Adana'da ama oradan Amerikalılardan da bilgi alıyoruz. Bu Adana Karataş taraflarında bir yerde gizlenmiş olabilir diye. Ve bazıları da diyor ki bu Amerika'nın bir taktiği. İşte onları getirtip Amerika alacak İncirlik'ten memleketine götürecek gibi bir şey. Briefing çok güzel geçti Ankara'da. Ondan sonra bizi Yeşilköy Havaalanı'na, askeri havaalanına çağırdılar. Oradan gidiyoruz artık operasyon yapmaya. Teçhizatları falan hazırladık biz. Paraşütleri, silahlarımızı, hepsi mermiler falan. Şeyden gelince, Poyrazköy'den silahlarımızı, teçhizatları alıp Yeşilköy Havaalanı'na gelince uçağa bindik. C-130 uçak koşarak işte pistten havalandı. Gidiyoruz. Ama Yılmaz Cengiz diye bir üsteğmenimiz var. Tim komutanı. Sonradan birlik komutanı oldu. Şimdi şehit kendisi. Dedim ki ben de timde öğretmenim yani. Sözüm geçen bir pozisyondayım. Uçağa bindik fakat şarjörleri vermiyor. Mermileri vermediler bize. Normalinde hep mermiler takılı alırdık. Emniyette tüfek. Hocam dedim şey yok verecek dedi size. Akyıl Asubay sonra dağıtacak falan dedi. Ondan sonra gidiyoruz. Dedim operasyon planında nereden atlayacağız, nereye yapacağız falan. Dedi ki sahilden 2,5 mil açıkta Adana'na yaklaştığımızda ya oradan atacağız düşmana yakalanmamak için veya sahile gelince ormanlık bölgede atacağız sizi. Ondan sonra tatbikata gideceksiniz dedi. Biz atlı sahasına gelirken hemen ben pilotun yanına gittim. Dedim ne kadar var efendim atlamaya dedim. 7 dakika dedi. Tam döndüm gidiyorum. Ya dedi pilot çağırdı. Ya biliyor musunuz dedi bu SAT'ların hepsi manyak adamlar dedi. Niye efendim dedim. Ya gecenin karanlığında burada Akdeniz'in üzerinde paraşütle atacağınız, sahile çıkacaksınız su altından, kuşanacaksınız buradan gidip işte o ormanın içinde neredeyse bize NATO'nun verdiği adreslerde ormanın içinde silahları bulacaksınız. Nükleer başlıkları falan deyince şaşırmıştım ben böyle. Neyse atlayışlar güzel çıktı. Biz Reşat Asubay'la beraber yüzüyoruz. Öteki eşler body olarak sahile çıktık. Hemen sahilden kayalıklardan biraz tırmandık. Ormanın içinde toplandık hepimiz. Son check yaptık. Nasıl gideceğiz, nasıl, nerede diye. Ormanın içinde avcı nizamı yürümeye başladık şu şekilde, V şeklinde. Giderken büyük arabanın, böyle çok büyük bir arabanın tekerlek izleri çıktı karşımıza. Haritada da uyuyor koordinatları falan. Dedik ki bu nükleer başlıkları taşıyan büyük bir ağır vasıta. O vasıtanın tekerlek izlerini takip ederek yavaş yavaş geldik o düşman karargahına doğru yaklaşıyoruz. Sonra bir briefing daha yaptık bir toplantıda. İşte böyle bir şey olursa kim nereden saldıracak, nereye ateş edeceğiz, nizam nasıl olacak, L nizamı gidiyoruz böyle, L harfi gibi. Buradakiler buraya ateş edecek, buradakiler de karşıya ateş edecek. Karşı karşıya durursak birbirimizi vururuz diye. Ondan sonra dedim komutan şarjörleri niye geç verdiniz falan. Ya uçakta kaza çıkar falan dedi olmasa. İşte çünkü benim kafama uymayan şeyler. Ya biz şarjörümüzü atlayacağız paraşütle. Silahımız mermi dolu yanımızda olmasa. Biraz daha gittik. Karanlıkta böyle bir ışık hüzmesi, çadırla ışık hüzmesi, böyle kara vasıtaları ve arkada büyük yüksek bir araba. Tır gibi falan. Ondan şüpheleniyoruz başlıklar içeride diye. Biraz daha yaklaştık. Dedi, hazır dedi komutan Yılmaz Cengiz. Pozisyonumuzu aldık. Herkes sağa sola dağıldı. Beklerken peşmerge kılıklı böyle koşulu birileri çıktı o karşıdan. İşaret verdi tamam diyor komutan. Biz başladık ateşe. Dan ateşe. Buradakiler böyle atıyor. Biz böyle atıyoruz. Yaralanan düşüyor. Yaralanan bağırıyor kimisi falan. Ondan sonra
Karşıdan da adamlar çıkıyor. Onları da taradık. Geldik. Cesetlerin üzerine arıyoruz. Silah patlayıcı falan var mı falan derken. Karşıdan 2 tane adam Kalaşnikovlarla tarıya tarıya bizim üzerimize geliyor. Ondan sonra biz o tarafa dönüp ben ateş ediyorum. Adam bu tarafa kaçarken arkasından bir daha ateş ettim. Ah dedi, ensesini tuttu adam. Halbuki ben sırtına nişan aldım. Ondan sonra tekrar onları falan yaparken geldik. Oradan bir tanesi yaralı. Kalktı bizim şeyin üstüne, Üsteğmen'in üstüne. Yılmaz Cengiz'in. Yumruk atıyor, bağırıyor falan. Ateş etsek onu vuracağız ama belki Yılmaz Üsteğmen'i de vuracağız. Herkes korkuyor. Yumruk falan, adam poşulu falan ya. Düşürdük adamı yere. Bu maske gibi bir şey var ya, onu bir çıkardı. Komutanımız, eski komutanımız Ersin Eser. Maske çıkardı. Biz hepimiz şokta. Halbuki onu Peşmerge zannediyoruz. PKK'lı zannediyoruz. İşte anarşist zannediyoruz. Oradakiler de çığlık atarak, gülerek çıkmaya başladılar. Herkes şaşırdı bizim tim. Ya ne oluyor falan diye. Nükleer silahları, başlıkları kaçırmışlar orada. Biz de orayı baskın yapıyoruz falan diye. Çok güzel bir NATO tatbikatı ve çok başarılı geçti. Sonunda NATO'dan mükafat aldık da büyük şey. Ondan sonra öyle bir kutlamalı geçti. Ama biz hakiki nükleer başlıkları kurtarmaya diye gitmiştik. Başımıza bu geldi. Bu konuyu da kitabımda bir yerde yazdım. 4. konu galiba. Okusunlar diye arkadaşlarımız. Çok güzel bir tatbikattı. 17 sene KLM Hollanda Kraliyet Hava Yolları'ndan Orta Doğu Güvenlik Müdürlüğü'nü yaparken 200 milyar dolarlık Merkez Bankası ile Türk Merkez Bankası ile Hollanda Merkez Bankası arasındaki mücevher, pırlanta ve paranın naklini yaptım ben uçakla gidiş gelirken. Bunları yaparken de pırlantayı en iyi işleyen ülke Hollanda'ymış. Onu öğrendim. Çok güzel şekil veren. Ve Afrika'dan bize geliyor, bizden de o tarafa gidiyor. Bunları yaparken sonra Amsterdam'da, Hollanda'da suç işleyen, hapishaneden geri gelen deporti diyorlar. Türkiye'ye geri yollayan suçluları gidiyorum, onları getiriyordum Türkiye'ye. Bir tane de gümrük muhafaza memuru da benimle beraber geliyordu. O gün çağırdılar beni. Hollanda'ya gittim, Amsterdam'a. Otelde yatıyorum gece. Dediler ki çok kötü bir şey var. İşte esrar içiyor, kokain içiyor falan. Bara girip herkese saldırmış. 2 kişiyi de bıçaklamış bir Türk'ü. Hapishaneden havaalanına getirecekler. Havaalanından ben de İstanbul'a emniyetli gelmesini sağlayacağım. Geldik tuvalete, arka sol tuvalete. Neyse kimse yok. Açtım ben. Girdi içeri. Bekliyorum çıkmıyor. Bekliyorum çıkmıyor. İçeriden sesler falan geliyor. Meğerse adam hani bıçak keskin alet kullanılmıyor ya uçaklarda. Birisi pilot kabinine girer, pilotu tehdit eder diye. Onun için plastik şeyler veriyorlar falan. Bu yanına giriyor, içerideki aynayı kırıyor. Tuvaletteki aynayı. Sonra aynaları kaldırdılar uçaklar. Ondan sonra bu yastıklar var ya hani head cover rest diyor böyle yastıklara. Onların kılıflarını, yastık kılıflarını çıkarmış, mendilini de çıkarmış, sapına aynanın bıçak gibi çıkan kısmına elle tutamaç yapmış. Yani kırıp en keskin aynayı bıçak gibi olanı almış, sapına da o bezleri falan sarmış yastık kılıflarını. Bu dışarı çıkıyor, biz hiç tahmin etmiyoruz tabii. Elle de arkada çıktı, bir salladı bana ama o zaman da tabii gençiz tabii. Sallar sallamaz ben ageuk ediyoruz. Kesiyorsunuz, şuto uçu diye vuruyorsunuz, bir de burnuna vurdum, çekip kasıklarına diz atınca mı diye geldi bu. Tam çenesine yumruk atıyorum. Hollandalı gümrük muhafaza memuru tuttu. Dedi öldüreceksin olarak. Neyse aldık çocuğu. Su mu falan kaldırdık ayağa. Yürüyor kolundan tuttuk gidiyoruz ama burnu kanıyor her tarafı. Yolcular bakıyor ne oluyor orada. Heyecan. Neyse onu cam kenarına oturttum. Ben de yanına oturttum. Tehditler ama bilmiyor kim olduğunu. Ondan sonra İstanbul'a kadar yanında oturdum. Amsterdam, İstanbul. Niyeti uçağı kaçırıp tehdit edecek ve sevgilisini de başkasına vermeye kalkmışlar. Türk kızını. Dolayısıyla hatta başlık parasıyla kız buna mektup yazınca bu kafayı dağıtmış. Kokain, esrar ne bulduysa içiyor. Barı basıyor, orayı basıyor. Suç işleyince hapse atmışlar. Oradan da Türkiye'ye yolluyorlar. Ben onun için geldim götürmeye. Türkiye'ye yanaşır yanazmaz 4-5 tane polis uçağa daldılar. Aldılar bunu ifade için havalimanı karakoluna götürdüler. Ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Ben de eve gittim. Böyle bir şey. Bunun gibi birçok vaka var ama mesela kokain götürüyorlardı, onları yakaladık arkadaşımla. Bir tane olay da o sırada hani böyle çok memeli bir heykel vardır ya, o heykeli kalıp diye kargoya vermişler adamlar, küçüğünü. Kalıp diye kargoya vermişler. Beni
yanımda çok sevdiğim, beraber çalıştığımız bir arkadaş vardı. Cemil Akyüz diye. Pilot oldu sonradan. Önce güvenlikteydi. O kadar zeki bir çocuk ki sonradan pilot oldu. Bu dedi ki, Namık abi dedi ya bir kalıp geldi ama bu kalıbı ben şüpheleniyorum. Hani getirenler mafya kılıklı adamlardı bilmem ne. İşte orada da MİT'te aşağıda havaalanı, bu eski havaalanı tabii. Dış hatlarında aşağıda MİT'in grubu var. Orada da çok sevdiğimiz bir Ergun Bey diye Ergun Bey vardı. Ona gittik, durumu anlattık dedik böyle bir şeyden şüpheleniyoruz da. Ondan sonra o da ekibiyle gittiler. Açtılar şeyi, heykelin dışarı kaçmasını önledik. Çok kıymetli bir heykelin. Bunun gibi birçok macera oldu ama en takdir ettiğim şey emekliliğim geldiğinde hani 200 milyar dolarlık mücevher ve paranın transferini yaptık ya Merkez Bankası, Türk Merkez Bankası'ndan Hollanda Merkez Bankası'na. Ben emekli olurken beni Amsterdam'a çağırdılar. Gittim sevindim tabii filan. Oturtma böyle bir kokteyl yaparlarken Plata Kam diye Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nın Türkiye Genel Müdürü vardı. O dedi Namık kusura bakma şöyle bir hediye veriyoruz sana filan. Tamam dedim böyle bir büyük zarf içinde kağıt gibi bir şeyler. Bir açtım yazıyor orada bundan 5 kere dünyayı dönebilirsin bu biletlerle ve bütün oteller bedava sana diye. Emekliliğimde öyle bir jest yaptı Hollanda Kraliyet Hava Yolları. En keskin aynayı bıçak gibi olanı almış, sapına da o bezleri falan sarmış yastık kılıflarını. Bu dışarı çıkıyor,